Merhaba arkadaşlar, odama hoş geldiniz. Bu küçük şişelerden de olabilir. Ya da yumurta kabı da olabilir. Yani yumurta kabı derken plastik yumurta kabı ya da Halley kutuları olabilir arkadaşlar. Bunlar ton skalası oluşturmak için yani paletinizi oluşturmanız için bir materyal olarak bunlardan birini kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Arkadaşlar daha doğrusu Lovi paleti nasıl oluşturulur? İlk dersinde yani geçen sene öyle bir video paylaşmıştım. Hemen yukarıya bırakıyorum. Şu yukarıdan tıklayarak izleyebilirsiniz daha sonra da arkadaşlar. Paletimizi bu şekilde oluşturduktan sonra işte başlıyoruz yüzeye. İlk önce ben fonda başlamayı tercih ediyorum. Yani geriden ileriye doğru yapmaya çalışıyorum. Genellikle diğer videolarda da anlattığım gibi figürü ya da portreyi ön plana çıkarmak için fonunu genellikle soyut halde bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde resme devam ediyorum. Ondan sonra portre ya da figürse ona yoğunlaşma çalışıyorum Lavi tekniğiyle. Şimdi ne dedik? İlk önce açık ton, sonra orta, sonra koyu tonların nerede olduğunu analiz edip ona göre mürekkebimizle tonlamaya geçiyoruz arkadaşlar. İlk önce dediğim şekilde açık tonla başlıyoruz. Daha sonra ortada koyu ton üzerine geçtiğimiz zaman tabii ıslak bir şekilde geçtiğimiz zaman mürekkep dağılması daha güzel olur, daha etkili olur arkadaşlar. Daha güzel bir sonuç elde edersiniz. E, İlk videomu izlemeyenler varsa kesinlikle izlesin dedim. Çünkü çok önemli, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İşinize yarayabilir teknik konusunda arkadaşlar. Uygulamalı bir şekilde göstermiştim birinci derste. Bu da keza öyle uygulamalı bir şekilde. Şimdi hızlandırmış bir şekilde sizi video ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.